Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde hiç kökü kalmayan bir orkide var. Bu orkidenin yaprakları sağlıklı, bir yaprağı biraz sararmış ve çürümeye başlamış. Ama kök olarak sağlıklı hiçbir kökü yok. Gördüğünüz üzere gövde kısmında bu şekilde bir kararma var. Eğer elinizde hiç kökü kalmayan ve gövdesi kararmaya başlayan orkideleriniz varsa bu orkideleri yeniden köklendirmek için yapmamız gereken bir yöntemden bahsedeceğim. Bunun için sarımsak kullanacağım. Sarımsak özellikle dezenfekte etme özelliği, antioksidan özelliği sayesinde çok fayda sağlayacak. Bir diş sarımsağa 200 milim su koydum ve bunu robottan geçiriyorum. Robottan püre haline getirdim. Şimdi 1 litre suyun içerisine bunu koyacağım. Fakat süzmem gerekiyor. Sarımsak tanelerini ayırmanız gerekiyor. Bu şekilde hazırlamış olduğum suyu da karıştırıp orkidemi içerisinde dezenfekte olması için bekleteceğim. Burada dikkat etmeniz gereken önce orkidenin yapraklarını bu suyun içerisine her tarafına değecek şekilde daldırmanız. Orkidenin yapraklarında bir hastalık ya da böcek varsa bu sarımsaklı su sayesinde bunun kurtulmasına yardımcı olacaktır. Fakat bunu çok fazla içerisine bekletmiyoruz. Bakın sadece içerisine daldırıp çıkardım. Burada biz sadece gövde kısmını suyun içerisine koyacağız ve 10 dakikadan fazla bekletmeyin. Özellikle gövde kısmındaki hastalıkların tedavi edilmesi için bu şekilde bakın koyuyorum ve kesinlikle yaprak aralarına su girmeyecek şekilde suyun içine beklemesi gerekiyor. 10 dakika bu suyun içerisine gövdeyi bekletin. 10 dakika suyun içerisinde beklettiğim orkidemi şimdi çıkarıyorum ve orkidemin üzerinde biriken suları süzüp özellikle yapraklarını bir peçete ile kurulayacağım. İyice kuruttuktan sonra orkidemi bakın en alt yaprağı gördüğünüz üzere sararmaya ve çürümeye başlamış. Bu orkidenin yaprakları zaten yaprağı zamanla sararacaktır. Bu yüzden gücünü çok fazla almaması için bakın kesilen yerlerden bu orkidenin yaprağını koparacağım. Dikkatli bir şekilde gövde kısmına zarar vermeden koparıyorum. Çürüyen, sararan yaprakları bu tarz yöntemlerde koparabilirsiniz. Çünkü zaten kaldıkça sararacaktır. Bakın gövde kısmı şu anda sağlıklı. Bu orkidemizin yeniden köklendirebilmek için şimdi yapacağımız yöntemi göstereceğim. Bunun için bu şekilde plastik bir bardağa ihtiyacım var. Bir plastik bardağa bakın en alt tabanını keserek bu şekilde küçük bir delik açıyorum. Bu daha önce başka bir yöntem için kullandığım bir plastik bardaktı. Bizim için gerekli olan sadece taban kısmı bakın. Evet, gördüğünüz üzere bu şekilde bakın ters bir şekilde koyuyoruz. Buradaki amaç orkidenin hiç kökü olmadığı için sabit durabilmesi ve gövdenin çok suya girmemesi için böyle bir yöntem uyguluyoruz. Bakın gövde kısmını deldiğimiz yerden içerisine koyuyoruz. Hiç kökü yoksa sadece bakın gövde kısmı, yani gövde kısmı yukarıda olacak. Sadece odunsu kısmı çok az, uç kısmı suya değecek. Çünkü odunsu kısım direkt suyun içerisine girerse ister istemez küflenme yapabilir. Bu genelde karşılaşılan bir problem. Bu yüzden su kültüründe kesinlikle orkidenizin gövde kısmı yukarıda ve odunsu kısmın sadece uç kısmı suda olmalı. Su seviyesi ise dediğim gibi bakın gördüğünüz üzere sadece en alt uç kısmı suyun içerisinde kalıyor. Şimdi bu orkidemi bakın özellikle bol ışık alan bir pencere kenarına koyacağım. Ve orkidemin suyu bitmeden su eklemenize gerek yok. Su kültüründe kesinlikle orkidelerin suyunu çok değiştirmeyin. Bu şekilde yeşil oluncaya kadar su kalabilir. Hiçbir sakıncası yok. Sürekli değişen ortam ısısını orkideler sevmezler. Hemen sizlere bu yöntem ile köklendirdiğim ve büyüttüğüm diğer bir orkidemi göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz orkidem hiç kökü yokken su kültüründe köklendirdiğim bir orkidem. Hemen yakından gösterecek olursam bakın 2 tane yeni yaprak çıkardı bu orkidem.
Ve gördüğünüz üzere şu anda bol miktarda kökleri var. Bu tarz yöntemlerde kökler büyüdüğü zaman artık başka bir tabağa almanız gerekiyor. Yakından gördüğünüz üzere bakın şu anda çok fazla aktif kökleri var. Kökler giderek büyüyor ve yeni kökler çıkarmaya devam ediyor. Bu yöntemde mutlaka sonuç alırsınız. Orkideler su kültüründe aylarca kalabilecek ve büyüyebilecek bitkilerdir. Gördüğünüz üzere gayet sağlıklı ve güçlü kökler çıkarabiliyor. Bu yöntemde sadece orkideler kök değil, aynı zamanda çiçek dalı da çıkarabilir. Bakın gördüğünüz üzere yukarı gövde kısmından da gövde çıkabiliyor. Orkidemin yeni çıkan çiçek dalında görüyorsunuz. Yani orkidenizin çiçek dalı çıkarabilmesi için sadece toprakta olmasına gerek yok. Su kültüründeki orkidelerde aylarca kalabilir ve çiçek dalı çıkarabilir. Ve orkidelerinize istediğiniz zaman 20 günde bir sıvı bitki besinleri de verebilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere su rengi bu şekilde yeşil oluncaya kadar içinde kalıyor. Ben özellikle orkidelerim biraz kökleri büyüdükten sonra büyük bir vazoya koyuyorum. Bu çok önemli. Orkidenin köklerinin rahat bir şekilde uzayabilmesi ve gelişimine devam edebilmesi için bu şekilde bir vazo kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Ve suyu azaldıkça kökleri eğer suya değmeyecek kadar suyu azaldıysa mutlaka su da ekleyin. Ve bu tarz orkidelerinizi mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına direkt konumlandırın. Orkidelerin en önemli besin kaynağı ışıktır. Özellikle yapraktan bol ışık alan orkideler bol bol yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarır. Bakın bunlar da yine su kültürü uyguladığım diğer orkidelerim. Hemen yakından bunları da göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere bu orkidem şu anda bol bol aktif yeni kökler çıkarıyor. Orkidelerinizi hiç toprağa koymadan eğer kökleri çıktıysa suda sadece büyütebilirsiniz. Yani orkide kökleri kök uçları suda olacak şekilde aylarca kalabilir ve bu yöntemde çiçek dalı da çıkarır. Bu yöntemde sıvı bitki besinleri de verebilirsiniz. 20 günde bir vereceğiniz sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Fakat sıvı bitki besinlerini sadece 2 saatliğine içerisinde tutup daha sonra 2 saat sonunda o suyu döküp yeni su ilave etmeniz gerekecektir. Bakın bu da yine yeni bir orkidem. Bu da su kültüründe tamamen köklendirdiğim yeni çıkaran kökler. Tabi bunlar aylardır suyun içerisinde. Orkidenin kökleri su içerisinde zamanla bu şekilde giderek büyür. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.